Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Bali'deyim. Daha doğrusu 6 gündür Bali'deyim de. Bugün size bir video çekmek istedim. Yani şöyle söyleyeyim size. Buraya gelecekler için neler gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor, gelirken nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Bu konuda bir video çekmek istedim. Şimdi işin gerçeği, ben Bali'ye ilk defa geliyorum. Gelmeden önce araştırma yaptım tabii ki. İlk geldiğimde Canggu'da kaldım. Canggu, Seminyak'ı gezdim, Kuta bölgesini gezdim. Oralar daha çok gece hayatıyla ilgili ve denizle ilgili yerler. Yani deniz seviyorsanız Canggu'da kalacaksınız. Gece kulübü seviyorsanız Seminyak, Canggu, oralarda kalacaksınız. Okyanus manzarası izliyorum diyorsanız Kuta'da kalacaksınız. Şimdi buradaki olay şu, Bali'de trafik gerçekten çok kötü. Havaalanından benim otele gitmem 1,5 saat sürdü. Toplam mesafe sadece 10 kilometreydi. Düşünün yani. Burada genelde motor kullanılıyor. Ama taksiyle gitmek zorundaysanız, ki havalandan geldikten sonra büyük bir ihtimal taksiyle gideceksiniz. Çünkü valizleriniz olacak. 1,5-2 saati gözden çıkarın. Oteliniz eğer Kuta'da değilse. Kuta'daysa havalarına yakın zaten. Ama Canggu'daysa, Seminyak'taysa, yani Seminyak 1 saat, Canggu 1,5 saat sürebiliyor ki bunlar birbirine çok yakın yerler. Yani İstanbul'un, hani şöyle söyleyeyim, Üsküdar'la Kadıköy arası kadar hepsi. Yine de trafik kötü olduğu için gidilmiyor. Bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor. Yani zamanınız, mesela havalanına geri dönerken yola erken çıkmanız gerekiyor. En az 3 saat önce erken çıkın. Check-in işlemlerini falan yapmanız da gerekebilir. Burada beklerken işte 10 dakikada ben havalanda olurum zannetmeyin. 10 dakikada olamazsınız. 1 saat sürecek şey bazen 2 saat de sürebiliyor. Bunu göz önünde bulundurun. İkinci bir konu, herkes Bali çok ucuz çok ucuz diyor ama ben ucuz bir yerini görmedim arkadaşlar. Yani neredeyse bir Avrupa kadar pahalı. Ben geleli 6 gün oldu. Yaklaşık 3 milyon Endonezya parası harcadım. Yani 3 milyon rupi harcadım. Yani öyle ucuz bir yer değil. Bir yemek yaklaşık nereden baksanız ortalama 200.000 rupi yapıyor. O da 12 dolar. Ben Avrupa'da, Roma'da falan da 5 dolara karnımı doyuruyordum. Yani güzel bir pizza alıyordum. 5 dolardı. Dün burada bir mesela Türk lokantasına gittim. Kebap. Güzel kebabı vardı. Allah var yani. Harika, lezzetli bir kebap yapmıştı. 2 kişi 500.000 rupi ödedik. 500.000 rupi ödedik 2 kişi. Burada 100.000 rupin yaklaşık 6,5 dolar yapıyor. Ona göre hesabını siz yapın yani. Öyle ucuz bir yer zannetmeyin. Geldiğiniz zaman şok geçirebilirsiniz. Ayrıca burada ulaşım aracı olarak motor kullanacaksınız. Eğer tek kişiyseniz, 2 kişiyseniz yine taksi kullanmak zorundasınız. Veya 2 tane ayrı motor tutmak zorundasınız. Eğer tek kişiyseniz benim gibi, motor en iyi ulaşım aracı. Hatta çok zevkli oluyor, çok maceracı oluyor. Ben bindim. Hatta beni Canggu, Seminyak o bölgelerde dolaştırdı motorcu. Ara sokaklara girdik çıktık. Benim için bir maceraydı. Uzun süredir motora da binmemiştim. Canggu'dan Ubud'a gelirken de taksi kullanmak zorundasınız. Motorla gelirseniz çok rahatsız olursunuz. Çünkü yol yaklaşık 2 saat sürüyor. Trafik çok sıkışık olduğu için, yollar dar olduğu için. Bu arada yolların dar olmasının sebebini de size ben söyleyeyim. Şimdi burada her evdeki insan evinin önüne bir sunak yapıyor. Bu sunak nedir? İşte tanrılarına sundukları yiyecekler var. Onları koyuyorlar kapının önüne. Fakat bir de işte heykel gibi bir şey yapıyorlar. Devlet de gelip o heykeli yıkamıyor. Yıkamadığı için yolları genişletemiyor. Yani binlerce sunak yıkması lazım ki yol genişlesin. Zamanında plansız yapılmış yollar. Çok dar. Gerçekten 2 araba yan yana böyle birbirine teğet geçiyor. Bazı yollar tamamen tek araç geçebiliyor yani. Biri bekliyor, diğeri geçiyor falan. Seminyak'ta da öyleydi, Canggu'da da öyleydi, Ubud'da da öyle. Bir de ben şunu söyleyeyim size. Ben merkezi olmayan şehir olarak
Bali'yi gördüm yani. Bali'nin bir ana merkezi yok. Yani Bali gerçi büyük bir ada da. Yani mesela Seminyak'ta, Canggu'da bir ana yol yok yani. Sahil yolu yok mesela. Sahil yolu olsa her yere yürüyerek dolaşabilirsiniz. Havalarına kadar da yürüyerek gidebilirsiniz ama ana yol olmadığı için, hep böyle ara yollar olduğu için, dar yollar olduğu için bir anda yönünüzü de şaşırıyorsunuz. Kuzeye giderken bir bakıyorsunuz ki güneye dönmüşsünüz. Güneye gidiyorsunuz. Buranın böyle bir durumu var arkadaşlar. Yani devlet gelip buradaki o sunakları yıkıp yolu genişletemiyor. Çünkü bu dini bir sembol olduğu için herkes saygı göstermek zorunda. Kimse kimseye de karışamıyor. Niye sen buraya sunak yaptın, niye heykel yaptın diyemiyor. Bali'de göreceğiniz en ilginç şeylerden birisi de her kapının önünde korkunç yüzlü heykellerin olacağı arkadaşlar. Bu korkunç yüzlü heykeller neden yapılıyor derseniz kötülükleri kovmak için yapılıyormuş. Yani kötülük geldiği zaman o eve giremiyormuş. O kötü yüzlü heykeli gördüğü zaman içeriye giremiyormuş ve o aile korunuyormuş. Böyle bir inançları var. Bu arada Bali'nin %90'ı Hindu veyahut Budist. Endonezya'nın %90'ı ise Müslüman, %10'u Budist. Öyle görünüyor. Bali %90'ı Budist ama. Bali yine işte Endonezya'nın en turistik şehirlerden birisi. Buraya geldiğiniz zaman bir sürü gezeceğiniz yer var. Yalnız şunu söyleyeyim. Eğer o gezilecek yerlere gitmezseniz aslında Canggu olsun, Ubud olsun küçük bir kasaba gibi. Ama o işte Canggu'da gece kulüplerine gittiğiniz zaman dünyanın en güzel gece kulüpleri orada diyebilirim yani. Girişlerin çoğu da ücretsiz. Orada Fins kulüp var biliyorsunuz. Mesela oraya girdim ben. Gayet ücretsiz ama yediğinizi içtiğinizi ödüyorsunuz. Loja satın alırsanız 4-5 kişiyseniz loja satın alırsınız ki o da 1,5 milyon rupiydi. 6 kişi veya 5 kişi orada akşama kadar kalabiliyorsunuz. Belli bir limite kadar da yeme içme limitiniz var yani. O biterse onun üstünü ödüyorsunuz tekrardan. Ama tek kişiyseniz buna gerek yok. Orada yemek yeme masaları var. Bir yer ayırmışlar. Orada oturup yemeğinizi yiyip havuzuna girebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Orada çeşitli gösteriler yapılıyor. Onları izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim. Gelirseniz bir girin, görün. Labirista var mesela. O da gece kulübü. O da ikonik bir yer. Yani içinde heykellerin olduğu, ne bileyim yani buraya özgü materyallerin olduğu bir gece kulübü. Yine deniz kenarında bu söylediklerim. İşte Fins'i söyledim. Bir de Atlas var. Atlas da Fins'e yakın. Fins gibi bir gece kulübü. Orada çok güzel. Fakat burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes havuza girmek zorunda. Eğer deniz için Bali'ye geliyorsanız gelmeyin. Buraya sadece sörf yapmak isteyenler geliyor. Çünkü okyanus kenarı olduğu için dalgalar çok yüksek. Normal bir insan o denize girip yüzdüğü zaman dalgalar onu götürebiliyor yani. O kadar ki sert dalgalar geliyor. Deniz için buraya gelinmez. Ama sörf yapıyorsanız sörf için gelebilirsiniz. Havuza girmek zorundasınız yani. Denize girmek isteseniz de havuza girmek zorundasınız. Onun için buradaki evlerin hemen hemen hepsinde havuz var arkadaşlar. Otellerde, evlerde, önlerinde mutlaka havuz var. Yani havuz olmayan otel, ev çok azdır gördüğüm kadarıyla. Deniz için Bali'ye gelmiyoruz. İkinci bir söyleyeceğim durumsa eğer Canggu, Seminyak o bölgelere gezip Ubud'a geldikten sonra gideceğiniz yerler mesela Alasharum var. Alasharum internete yazın, araştırın. Çok güzel pirinç tarlalarının önüne kurulmuş ikonik bir havuzları olan bir yer. Ben oraya da gittim. Girişi 100.000 rupiydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam yani 3 dolar veya 4 dolar gibi bir şeye denk geliyordu. Fakat havuzuna gireceğim derseniz 220.000 rupiydi. Tamam ben 70.000 rupiye girdim ama havuzu kullanmadım. Havuzu kullanacaksanız 220 binlik biletten alıyorsunuz. Girişleri ayrı ayrı yerlerde. Oraya gitmişken de havuzuna girmek lazım aslında. Benim yanımda deniz kıyafetlerim olmadığı için ben havuza girmedim ama girmek gerekiyor. Akşama kadar orada zaman geçirebilirsiniz. Tam pirinç tarlalarının
üzerine kurulmuş diyeyim. Yani manzarası pirinç tarlaları ve oraya çeşitli böyle ikonik heykeller yapmışlar. Oralara gezebilirsiniz. Ben yaklaşık 2,5 saat orada bir dolaştım yani. Pirinç tarlalarının içinde gezdim, dolaştım. Çok güzel bir yerdi. Hazır bu konu açılmışken bir de bir şey anlatayım arkadaşlar. Ben o Alas Harum'dan çıktıktan sonra karşı marketten su alırken kameramı markette unutmuşum. Hiç farkında değilim. Tekrar 10 kilometre uzaktaki Ubud'a geldim. Çok sonra fark ettim kameramın olmadığını. Yani şu an çekim yaptığım kamera orada kalmış. Aklıma geldi, kamerayı arıyorum bulamıyorum. Ama nerede unuttuğumu da hatırlamıyorum yani. Su almak için markete gittim. Markete gitmezden önce yine bir çekim yaptığımı hatırlıyorum. Büyük bir ihtimal dedim ya bindiğim takside kaldı ya da dedim Alas Harum'daki markette kaldı. Hemen taksiciyi aradım. Yani çok büyük şans eseri adam bana telefon numarasını vermişti ki yine beni çağır bir yere gideceğin zaman diye vermişti bana. Hemen aradım. WhatsApp'tan dedim konuştuk. Dedim benim kamera senin arabada mı? Adam aradı. Hayır yok dedi. Benim arabada yok. Lütfen dedim geri gelir misin? Adam da Cangü'ye gidiyordu. Yarı yoldan geri döndü. Sağ olsun kırmadı beni. Geri döndü geldi. Otele geldi. Arabasına ben de baktım. Kamera yok. O da dedi ki büyük bir ihtimal dedi sen Alas Harum'da unuttun onu dedi. Çünkü markete gittin dedi. Marketten gelirken dedi elinde kamerayı ben görmedim dedi bana. Acaba öyle mi oldu dedik. Atladık tekrar Alas Harum'a gittik. Tabii ben umudu da kesmiştim yani kameradan. Eğer orada bir yerde ben unuttuysam zaten o çoktan kaybolmuştur diye umudu kesmiştim ama hani yine de gidip bir bakalım dedik. Gittik sağ olsun orada 15-16 yaşlarında bir kız çalışıyordu. Beni görünce hemen el etti zaten. Kamera kam. Gittim. Kız hemen almış kamerayı saklamış. Şimdi orada ben şunu düşündüm. Ya dedim bizim ülkemizde eğer o kamera bir yerde kalsaydı acaba ben geri bulabilir miydim? Yani tamam her ülkenin iyisi kötüsü var ama o kızın aylık maaşı $200 civarında. O kamerayı alsa kendisinin en az 10 aylık maaşı diyebilirim yani. Çünkü burada maaşlar çok yüksek değil arkadaşlar. $250 en fazla $300 gibi memur maaşlarından bahsediyorum. Öyle yani. Onun için çok iyi para edecek bir şey olmasına rağmen o kız o kamerayı almış, saklamış. Bunlar demiş geri gelir nasıl olsa. Sağ olsun çıkardı, verdi. Ve ben şuna hayran kaldım. Ben kıza para vermek istedim. 100.000 rupi vereyim dedim. 100.000 rupi de $3. Yani çok bir şey değil. $3,5 falan yapıyor. Ne kadar ısrar ettiysem almadı kız. Hayır dedi ben almam. Mümkün değil. Burada bir de şöyle bir inanç var arkadaşlar. Birine bir iyilik yaparsanız o iyilik mutlaka sizi buluyor. Yani öyle düşünüyorlar. Ben birine bir iyilik yaparsam başkası da bana bir iyilik yapar düşüncesi var. Ve kız kesinlikle parayı kabul etmedi. Yani $3,5 asla kabul etmedi. O kadar da zorladım yani. Hatta taksici de söyledi ya al falan gibisine ama hayır almadı. Sonuç olarak ben buranın insanlarını kaldıkça çok sevmeye başladım. Yani güzel insanları var, anlayışlı insanları var, yardımsever insanları var. Bu konuda mesela bir şey daha söyleyeyim. Ben check-in yapacağım. Fakat internet yok. Otelde o an internet kesildi. Genel bir durummuş. Yani bu bölgede kesilmiş. Sadece otelde değil de bir arıza varmış. Genel olarak kesilmiş. Check-in yapmam gerekiyor. Yapamadım. Yani internet olmayınca yapamadım. Sokağa çıktım. Herhangi bir esnafa dedim ki ya internetin var mı? Var dedi. Dur dedim ben check-in yapmak zorundayım. Tamam dedi adam hemen internetin şifresini yazdı falan. Fakat orada da yapamadık. O orayla yani internetle alakalı bir durum değil. Ben Air Asya ile uçacağım. Air Asya online check-in'i kapatmış. Yani havalanda yapılması gerekiyormuş. Ben Türkiye'den gelirken yine Air Asya'nın yani Singapur'dan Bali'ye uçuşum Air Asya'ylaydı. Ben onu Türkiye'den check-in'ini yapmıştım mesela. Ama Bali'de Air Asya online check-in'e izin vermiyor. Yani geçici bir durum mu yoksa sürekli mi böyle onu da anlamadım yani. Bunu da şeyden öğrendim. Air Asya'nın ofisi vardı. Ofisini buldum. Dedim ki ya ben niye check-in yapamıyorum? Adam dedi ki havalanda yapacaksın. Online check-in kapalı. İyi dedik havalanda yaparız. Air Asya ile geliyorsanız böyle bir durumla da karşılaşabilirsiniz. Bilirsiniz hiç şaşırmayın. Havalanda check-in'ini yaparsınız.
Orada ücret isterler mi istemezler mi ben onu bilmiyorum. Bakın yani havalanına gittiğim zaman göreceğim. Ama online check-in kapalı olduğuna göre ücret istememeleri gerekiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar nereler gezilir Ubud'da. Aslında Ubud'da belli başlı yerler var. Yani bütün internete yazdığınız zaman çıkacak yerler bellidir zaten. Ubud Su Sarayı, Maymun Ormanı, pirinç tarlaları bu gibi yerler çıkacaktır. Ben hepsine de gitmenizi tavsiye ederim. Yani buraya geldiyseniz oralarda gidip göreceksiniz, gezeceksiniz. Ubud Sarayı'na giriş 100.000 rupi. Yine yani 6 dolar. 6 dolar yapıyor. Bakın demin kamerayı unuttuğum zaman da hesabı yanlış yaptım. 100.000 rupin 6 dolar yapıyor. 6,5 dolara yakın bir şey yapıyor yani. Ubud Sarayı'na giriş 6 dolar. Öyle düşünelim. Küsuratları atıyorum yani. Maymun Ormanı'na giriş yine 100.000 rupi. Oralarda da gezmek gerekiyor bence. Çok mu maymun var? Girişte çok. Özellikle Maymun Ormanı'nın girişinde maymunlara yemek falan verildiği için maymunlar o bölgede toplanıyorlar. İç bölgelere gittiğiniz zaman maymun tek tük görüyorsunuz. Eğer oraya giderseniz tabii ki her şeyinizi sıkı sıkı kontrol etmelisiniz. Yani sırt çantanız varsa fermuarını bağlayın. Elinizde yiyeceğe benzer bir şey olmasın. Maymunlarla göz göze gelmeyin. Özellikle yavrusu olan maymunların yavrusuna yaklaşmayın arkadaşlar. Çünkü bir anda sanki sen onun yavrusuna bir kötülük yapacak mısın düşüncesiyle sana saldırabilir annesi. Orada birine de saldırdı. Gördüm yani. Buna da çok dikkat etmek gerekir. Ubud Sarayı'na gelince aslında Ubud Sarayı Ubud Su Sarayı. İçinde işte suların aktığı böyle ikonik, güzel bir saray. Yani fotoğraf çektirebileceğiniz bir yer. İşte Alasarım zaten buraya yakın. Yakın derken 10 kilometre kadar. Oralara da gidip görmeniz gerekiyor. Yine internette araştırdığınız zaman pek çok yer söyler. Özellikle şelaleler. Bir sürü şelale var. Ben şelaleye gitmedim. Gitmememin sebebi de şu. Belli bir yere kadar taksiyle gidiliyor. Belli bir yerden sonra 200 basamak çıkılıyor. Veya 200 basamak iniliyor. O beni yoracağı için zaten yorgunum. Yani oralara gitmekten vazgeçtim. Ama ben gideyim şelale göreyim derseniz gitmenizi tavsiye ederim. Şimdilik Bali hakkındaki bilgiler bunlar. Son olaraktan ben size buraya nasıl geldiğimizi anlatayım. Türk Hava Yolları'ndan önce Singapur'a bilet aldık biz. Ben millerle aldım ama millerle almadığım zaman 29.000 liraya geldim. Singapur'a kadar. Singapur'dan Air Asia ile Bali'ye geldim. O da 5.000 lira civarında tuttu Türk parası olarak. Buradan Phuket'e geçeceğim. Yine o da 5.000 lira civarında tutuyor. Phuket'ten tekrar Singapur'a uçacağım. Oradan da Türkiye'ye uçacağım. Yani ortalama olaraktan bir kişinin buraya gelmesi 70.000 lira kadar bir yani otel dahil olmak üzere bir masraf tutuyor. Onun harici sizin yemenize, gezmenize, ne bileyim değişik aktivitelere katılmanıza bağlı. Çünkü burada hiçbir şey ücretsiz değil. Bunların sonuçta geçim kaynağı turizm. Turist geldiği zaman herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Mesela yolda giderken görüyorum ben. Adam hemen birisine yapışıyor, bir turiste yapışıyor. İlla işte o süs eşyaları var ya, heykeller falan var. Onlardan satmaya çalışıyor. O normal fiyatı diyelim ki 1 dolarsa 10 dolar diyor. Sonra işte ver hadi sen 7 dolar ver diyor, 5 dolar ver diyor. Ama gerçekte onun fiyatı belki 1 dolar, belki de 2 dolar. Bir şey alacağınız zaman çok sıkı pazarlık yapın. Söylediği fiyatın en az 1/3'ini teklif edin. Bana da çok teklif ettiler. Genelde işte ellerinde bir şeyler satan insanlar durduruyor sizi. Bunu almak ister misin? İşte şey vardı, ahşap motor, ahşaptan yapılmış. Aslında güzel bir şeydi. Fakat fiyatı çok yüksek çekiyorlar. Bana başta önce 20 dolar dedi. Ben zaten almaya niyetim yoktu. Valizimde yer yok. Çünkü o motoru koyup da sağlam götüreceğim zannetmiyorum ben. Ve şey yok. Yani valizimde yer yok. Bir şey alamam. İşte versen işte 15 dolar ver, 10 dolar ver. Sonuçta 5 dolara kadar düştü. Yani. Ama ben yine alamayacaktım. 1 dolara da verse alamayacaktım. Çünkü taşıyamam. O büyük bir motordu. Onu valizime sığdıramam. Zaten bagaj hakkımız kısıtlı. Yani belli bir bagaj hakkımız var.
Buraya geldiğiniz zaman ne alırsanız alın, pazarlık yapmayı unutmayın. Hiçbir şeyin üzerinde fiyatı yazmıyor. Bakın Ubud pazarına gittim. Orada kıyafetler ve süs eşyaları satılıyor çoğunlukla. Ve hiçbirinde fiyat yok. Artık kim ne kadar tutturabilirse tutturuyor. Yani 10 dolardan başlıyor işte 1 dolara kadar, 2 dolara kadar da düşebiliyor yani. Kıyafetlere baktım ben. Kıyafetler de öyle çok ahım şahım kaliteli kıyafetler değil. Yani gömleklere baktım, bayan kıyafetlerine baktım, hediyelik alırım belki diye. Yok yani çok kalitesiz kumaşı olan kıyafetlerdi. Onları da almaktan vazgeçtim. Burada ancak sevdiklerinize magnet alır götürürsünüz. Ona da kimse karışmaz zaten. Yani yasak falan da değil, gümrüğe tabi de değil. Bazı şeyler de gümrüğe tabi. Yani öyle her şeyi buradan alıp da çıkartamıyorsunuz. Havalanda gümrüğe yakalanırsanız onun bir vergisi var. Bu arada Singapur'la ilgili bir şey aklıma geldi. Yani ben Türkiye'den gelirken Singapur'a bir tek sigara dahi sokmak yasak gibi şeyler okudum. Fakat öyle bir şey yok arkadaşlar. Eğer Singapur'a da gelecekseniz aklınızda bulunsun. Yani kimse bizim valizimizi aramadı. Ben sigara getirmedim ama getirenler de oldu. Onlara da hiç kimse niye bu sigarayı getirdin? Efendim bir karton getirmişsin, 3 karton getirmişsin diyen olmadı. İnternette öyle bir dedikodu dolaşıyor. Tek bir dal sigara bile getirsen yasak, çok cezası var. Sigara içmek yasak. Hayır, sigara içmek Singapur'da yasak değil ama belli yerlerde içeceksiniz. Yani belli noktaları var. Oralarda içeceksiniz. Yine kaçak olarak da içiliyormuş. Onu da öğrendim. Yapay zekaya sordum ben sigara götürmek yasak mı diye. O bile öyle dedi yani kesinlikle dedi, sigara götüremezsin Singapur yasalarına göre. Şu kadar cezası var, şu kadar hapis cezası var falan, kırbaç cezası var. La dedim yani Singapur acaba dedim şeriatla mı yönetiliyor? Ne yapıyor yani kırbaç falan diyorlar yani. Fakat öyle bir şey yok. O bir artık şehir efsanesi olmuş. Yalnız Singapur'a gelirken yasak olan ve çok önemli olan bir şey var, elektronik sigara. Bir tane bile elektronik sigara sokamazsınız. O uyuşturucu kategorisinde ve gerçekten büyük cezası var. Hatta internette bir video dolaşıyor. 2 kişiyi, 2 Türk'ü Singapur havalanından geri göndermişler. Tutuklamamışlar ama getirdiği için, elektronik sigara getirdiği için geri götürmüşler. Normal sigara serbest, elektronik sigara yasak. Bunu da not edin. Şimdilik Bali hakkında söyleyeceklerim de bu kadar. Nereleri gezeceğiniz internete yazdığınız zaman size zaten bir liste çıkarıyor. O listeye göre hareket edersiniz. Bence de o listeye de uyun. Çünkü burada çok değişik tapınaklar var. Çok değişik ikonik yerler var. Oraları da görmenizi tavsiye ederim. Denize zaten girilmediği için buraya bir deniz tatili için gelmezsiniz. Yani geldiğiniz zaman buraları gezeceksiniz. Nereleri gezeceğiz? İşte pirinç tarlası, gece kulüpleri, tapınaklar, saraylar. Buralara gezeceksiniz ve tatilinizi bitirip sağ salim ülkenize döneceksiniz. Şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Aklıma gelen bilgilerin hemen hemen hepsini size aktarmaya çalıştım. Eksik bir şey kaldıysa da kusuruma bakmayın. Belki eksik bir şey unuttuysam daha sonra eklerim. Ama bildiğim her şeyi de söylediğimi düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın. Son olarak arkadaşlar kaldığım oteli size göstereyim. Çok değişik bir otel. Bildiğimiz otel türlerinden çok farklı. Kapıda girişte sizi böyle bir fil heykeli karşılıyor. Bu fil buradaki yaşayanlar için kutsal. Bunun bir ismi vardı. Onu bulursunuz internetten. Fil heykelini çok göreceksiniz burada. Ben bu oteli işte tesadüfen buldum. Başka bir otel tutmuştum. Onu iptal ettim. Bu otelde kalmaya karar verdim. Böyle heykeller var. Bak bu abimiz de yaprakları temizliyor. Otel çok hoşuma gitti benim. Yani bence Bali'ye gelecekseniz böyle bir otelde kalın. Öyle yani lüks otellerde kalayım da 1 milyon, 1,5 milyon rupi ödeyeyim demeyin. Ben buraya 2 geceliğine 400 bin rupi verdim. Bir gece daha uzattım. 600 bin rupi verdim. Daha önce iptal ettiğim otele 1,5 milyon rupi verecektim. 3 gün için. Böyle heykeller var işte.
Şurada mesela masaj yapılıyor. Burası da bir, nasıl söyleyeyim, onların bir tapınağı gibi. Bu bölge. Burada masaj da yapılıyor. Ama içeride ibadet de yapılıyor. Ayrıca bakın şu kuşlar var burada. Bir sürü kafeste kuşlar. Bakın şurada değişik bir kuş. Ama o korkuyor, kaçıyor hemen. O hemen kaçıyor bak. Gördünüz mü? O hemen kaçıyor. Ben bu oteli sevdim yani. Bali'ye gelecekseniz böyle bir otelde kalın bence. Sıra dışı bir otel bana göre. Böyle balıklar var arkadaşlar, bakın. Ha, burada otel reklam falan yaptığımdan değil ha. Sadece işte bilgi vermek istedim. Bu karşıda gördüğünüz yerler odalar. Biz böyle odalarda kalıyoruz. Şöyle gösterdim. Bunlar hep aslında kutsal sayılıyor arkadaşlar. Yani buraya geldiğiniz zaman bir de insanların kutsalına saygı göstereceksiniz. Yani bu tüm dünyada böyledir yani. Tüm dünyada. Sonra otelin başka bir bölümüne geçiyoruz. Bakın burada böyle yine fil heykeli. Efendim su akan. Çeşme değil tabi, bu sular içilmiyor ama hoş bir yer. Yine burada balıklar var, bakın. Bakın balıklara bakalım. Böyle su akıyor. Evet. Yine şuralar odalar. Yine burada bir balık havuzu. Tam bilmiyorum ama arkadaşlar bu balıklar da kutsal sayılıyor olabilir. Yani hepsi bu tarafa gelmiş. Bunlar da size bir bilgi. Gelirseniz Bali'de böyle otelde kalabilirsiniz. Ki ben memnunum. Tavsiye ederim kalmanızı. Küçük, ucuz, insanları iyi, yardımsever bir otel. İsmi Odi Ode Hotel. Odi Ode Hotel yazdığınız zaman çıkar.